Herkese selam. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bugün The Boys'un 5. sezonunun 7. bölümünü konuşmak için karşınızdayım. Finalden önceki son bölümde neler yaşandığından bahsetmeden önce kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp hype ve yorum bırakmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Bildiğiniz gibi 6. bölüm Homelander'ın nihayet V1 formülünü ele geçirmesiyle sona ermiş ve bu son hem bizleri hem de diğer karakterleri adeta şoke etmişti. Çünkü kabul edelim ki hepimiz bir noktada Soldier Boy'un Homelander'a kazık atacağını ve formülü yok edeceğini düşünüyorduk ama öyle olmadı. Hatırlayacak olursanız bir önceki videoda bu bölümün bazı büyük kayıplara sahne olabileceğinden bahsetmiştim. Çünkü dizi uzun zamandır ana öyküyü etkileyecek düzeyde bir ölüme izin vermiyordu. Lakin Fransız'ın ölümü muhtemelen sizlere de oldukça şaşırtmış ve üzmüştür diye tahmin ediyorum. Her ne kadar bu rolü canlandıran aktörün eski bir İsrail askeri olduğunun ortaya çıkması hem karakterin popülerliğine hem de dizideki varlığına zarar vermiş olsa da sonuç olarak ana öyküye hizmet eden bir karakter olduğunu inkar edemeyiz. Bu ölüme ve final bölümü için ifade ettiği anlama video sonunda tekrar değiniriz ama gelin 7. bölümde neler yaşandığına kısaca bir göz atalım istiyorsanız. 7. bölüm Allfather'ın Homelander'ın vaazı için hazırlanan gösteriyi prova ettiği görkemli bir müzikal sahneyle açılıyor ve bizi doğrudan Beyaz Saray'a, Oval Ofis'te bacak bacak üstüne atmış şekilde oturan Homelander'a yönlendiriyor. Artık Tanrı olmasının önünde hiçbir engel olmadığını düşünen Homelander, Ashley ve Steven'a bazı absürt emirler veriyor ama hepsinden teker teker bahsetmek yerine genel olarak din ve devlet işlerini birleştirmeye çalışıyor diyebiliriz. Ancak Steven'ın bu kararların kongrenin bir onayı olmadan hiçbir anlam ifade etmediğini söylemesiyle canından olması bir oluyor ve böylece sembolik Amerikan başkanımıza veda ediyoruz. Bu ölüm dizi için hiçbir şey ifade etmese de paranoyadan kafayı yemek üzere olan Ashley'nin üzerindeki psikolojik baskının ve bürokratik yükün daha da artacağı anlamına geliyor aslında. Hatta bu durumun bölümün bir noktasında mutant tarafıyla arasındaki bağı tamamen kopartacak kadar ileri düzeyde bir mental kırılmaya yol açacağını bile söyleyebiliriz. Steven'a veda ettiğimiz sahnenin ardından kendimizi Gen V dizisinden tanıdığımız Mary ve Jordan'ı Mother's Milk ve Stargirl'le beraber ıssız bir noktada buluşurlarken buluyoruz. Jordan'ın verdiği bilgiye göre Allfather tam 3 haftadır Vault stüdyolarından hiç ayrılmamış, üstüne üstlük güvenliği de 2 katına çıkarmıştı. Ekip bunun ne anlama geldiğini sorgularken Jordan haklı olarak bir sonraki hamlenin ne olacağını sorunca buradaki işlerinin bittiği ve toparlanıp kaçmaları gerektiği cevabını alınca ortam haliyle biraz gerilir. Bence burada karakterlerin yollarının ayrılmasından çok Stargirl'ün psikolojisinin ve motivasyonunun ne kadar hasar aldığına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü karakteri uzun zamandır her şeyden ümidini kesmiş ve kendi kabuğuna çekilmiş halde izliyoruz. Hatta bu durum Mother's Milk ile Stargirl arasındaki bağı güçlendiren ve bölümün önemli bir noktasında yaşanacak bir konuşmaya da ilham oluyor aslında. Stargirl demişken Hughie nerede yahu diye soracak olabilirsiniz. Haklısınız da. Hemen anlatayım. Homelander'ın V1 formülünü kullanmasıyla beraber elindeki tüm seçenekleri tüketmiş olan Butcher'ı Fransız'la beraber Kimiko üzerinde bir takım deneyler yaparken buluyoruz. Ancak bunlar öyle alelade deneyler değiller. Soldier Boy'un patlama gücünü Kimiko'nun bedenine yaratmaya çalışıyorlar. Ancak ortada büyük bir sorun var. Fransız bu deneyleri doğru bir şekilde yaptığından emin değil ve Kimiko her seferinde biraz daha geç iyileşiyor. Ayrıca zamanları da gün geçtikçe daralıyor. Peki bu durumda kime ihtiyaçları var dersiniz? Tabii ki de Sister Sage'e. Peki Sister Sage ne alemde? Bunalımda. Anlayacağınız kendisinin şimdilik kimseye bir faydası yok. Bana kalırsa bu kısmın en dikkat çeken tarafı Butcher'ın sanki Homelander'ın formunu hiç kullanmamış da planları tıkır tıkır işliyormuş gibi davranmasıydı. Özellikle Hughie'nin Allfather'ı tuzağa düşürme planının yapıldığı esnada dayanamayıp her şeyi kaybettik farkında mısın? Ne zaman vazgeçeceksin demesiyle beraber bu durum iyice gözler önüne serilmişti. Lakin Butcher'ın şartlar ne olursa olsun plandan zerre şaşmayacaklarını Victoria Beckham üzerinden verdiği bir anekdotla ifade etmesi acayip komik olmasının yanı sıra bir o kadar da etkileyiciydi. Bu arada bunca şey yaşanırken Homelander'ın Seven'ı dağıtıp Deep'i tamamen ortada bıraktığını ve Fransız'ın da Sister Sage'i deneylere yardım etmesi için ikna etmeye çalıştığını eklemiş olayım. Bu iki ara detayın ardından Kimiko ve Fransız'ı sığınakta bırakan Butcher, Mother's Milk, Hughie ve Stargirl'ü yanına alarak Vault stüdyolarına sızmayı başarmıştır. Ancak işler her zaman olduğu gibi asla yolunda gitmez. Zira Butcher ve Hughie Allfather'ın koruması olan Synapse'e yakalanınca bölüm sonuna kadar etkisiz eleman olarak hareket ediyorlar. Mother's Milk ve Stargirl ise yaşananlardan habersiz şekilde Allfather'ı aramaya devam ediyorlar ve neticede Homelander'ın neyin peşinde olduğunu da öğreniyorlar ama günün sonunda bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız bence pek bir işe yaramıyor. Yani
Yalnızca Stargirl'ün içine kapanık ve umursamaz halinin masum insanları kurtararak asıl amacını hatırlamasına ve kendine olan güveninin yerine gelmesine olanak sağlıyor diyebiliriz. Bunun yanına bir de Joe Kessler karakterinin yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte Butcher'ın arka plan öyküsünün biraz daha zenginleştirildiğini ve Huey ile olan ilişkisinin yeniden keşfedildiğini ekleyebiliriz. Bu iki parçanın öyküyü ilerletmek için değil de biraz daha zenginleştirmek için yapılmış eklemeler olduğunu söylersem çok da yanlış olmaz sanırım. Ana öyküyü adım adım ileri taşıyan ve bizi finaldeki büyük kayba yönlendiren 3 tane olay yaşanıyor bu bölümde. Birincisi, Homelander'ın yeryüzünde bağ kurabileceğini düşündüğü son kişinin, yani Soldier Boy'un kendisini terk etmesine dayanamayıp onu yeniden derin uykuya yatırması. Bu gelişmenin final bölümünde mutlaka bir karşılığı olacaktır diye tahmin ediyorum. Yoksa çok havada kalan bir sahne olur. Özellikle de aranızda ne yaşanırsa yaşansın, babanız gibi gördüğünüz bir karakterin onun için bir sürü iyi şey yaptığınızı düşünmenize rağmen sizden kaçmak istediğini duyduktan sonra. Ayrıca final bölümünde yaşanması muhtemel bir Soldier Boy Homelander kapışmasının ne kadar tatmin edici olacağını tahmin bile edemiyorum. Ama dizi bu sezon pek çok kez hevesimi kursağımda bıraktığı için ne kendimi ne de sizleri çok da fazla beklentiye sokmak istemiyorum açıkçası. İkinci olay ise Homelander'ın Snaps ve Allfather aracılığıyla Sister Sage'in nerede olduğunu öğrenmesi. Biz böyle bir şeyin yaşandığına dair herhangi bir sahne izlemedik ama bunu tahmin etmek çok zor değil. Ayrıca sırf fikir yürütmemizi istedikleri için de böyle bir tercihte bulunduklarını düşünüyorum. Hatırlamayanlar için bölümün bir noktasında Allfather Homelander'a Huey ve Butcher'ın yakalandığını haber veriyor ve Homelander ilk olarak Sister Sage'in nerede olduğu hakkında bilgi istiyor. Yoksa böyle kör göze parmak bir mantık hatası yapacaklarını sanmıyorum açıkçası. Üçüncü ve son olay ise tabii ki Homelander'ın Fransız'ı öldürmesi ya da Fransız'ın Kimiko biraz daha yaşayabilsin diye hayatını feda etmesi de denebilir. Fransız karakterinin hayranı olmamama rağmen beni bile üzen bir kayıp olduğunu söyleyebilirim. Hatta itiraf etmem gerekirse Stargirl-Huey ilişkisini umursamadığım gibi Kimiko ve Fransız ilişkisini de gram umursamadığım için bunlar arasındaki romantik sahneleri ya atlayarak ya da başka şeylere bakarak geçiriyordum. Eğer deney gerçekten başarıyla sonuçlandıysa Kimiko'nun final bölümünde yapacaklarını da merakla bekliyorum. Tüm bunların haricinde Mary ve Jordan'ın Stargirl tarafından yeniden yardıma çağrıldığını da unutmamak gerekiyor. Özellikle Mary'nin Homelander'ı alt etme konusunda oldukça önemli bir role sahip olacağını tahmin ediyorum ama Homelander'ın ölümü kimin elinden olacak inanın hiçbir fikrim yok. Çizgi romanları takip edenlerin elbet bir fikri vardır tabii ki ama dizinin ana materyale uygun bir sonla biteceğini de pek zannetmiyorum doğrusu. Bu konudaki fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum ama. Buraya kadar izlediyseniz zaten gerekenleri yapmışsınızdır diye düşünüyorum ve size veda ediyorum. Bir sonraki videoyu da kendinize iyi bakın, hoşça kalın.